Örgülere hoş geldiniz. Şimdi bu güzel hırkayı birlikte çalışalım. Tabii beğendiyseniz. Gördüğünüz gibi çiçek ve yaprak desenli motiflerden oluşan güzel bir hırka. Ön kısmı için 2, 4, 6, 7 bir tarafta, 7 bir tarafta 14 tane. 16 tane de arka tarafta motif var. Ön kısımda, şu yaka kısımda şöyle 2 tane motifi koymadım. Zaten videoda hepsini anlatıyorum. Toplam 30 tane motif beden için. Sonra 3 motif kollara koydum. 3, 6, 9, 18 motif de kollara gidiyor. Yani 48 motif kullanacağız hırka için. İpler açıklamada da yazıyorum. Orada da zaten ne kadar ip, hangi tığ kullandığımı da yazıyorum. 375 gram yeşil ip kullandım. 225 gram açık renk olandan kullandım. Motif genişlikleri 13,5 santim. Bunları bir kağıda yazın. Örerken kağıtta yazılı bir not olarak yanınızda dursun. Şöyle motifler bir tipte birleştiğinde ve lastik örgüsü de yapıldığında beden genişliği 55 santim. Yarısı tabii ki. Uzunluğu da yüksekliği yani 61 santim. Siz isterseniz daha motif ilave ederek daha uzun hırkalar yapabilirsiniz. Umarım bu açıdan gözükebiliyordur. İki renk olduğu için biraz göz alabilir. Ama gerçekten hoş, güzel bir hırka oldu. Şimdi ölçülerini de verdim. Yani 4 yumak mutlaka yeşil almanız gerekiyor. 3 yumak da açık renkten almanız gerekiyor. Tamamı bitmese de. Tabii motif ilave ederseniz daha fazla kullanmanız gerekiyor. 36 beden için, 38 beden, hatta 40 beden için bile olabilir. Genişlik 55 santim. Dökümlü giymek isterseniz 36 beden, 34 bedene bile olabilir. Ama daha vücuda oturmasını isterseniz bu 40 beden için çok ideal, 38 beden için çok ideal. Şöyle bakın, burada bedende ve koldaki motiflerin üst kısmında ortalarını şöyle büyük boşluklar bıraktım. Zaten çiçeğe de yakıştı bu boşluklar. Fakat kola bileğe doğru şöyle iki motifte iyice birleştirdim ortaları. 1 santim kadar bir açıklık var bu boşluklarda. Yani 3 motifte 3 santim biraz daralma oldu. Şöyle bileğe doğru biraz daralmasını istedim. Buradaki motiflerdeki şu hiç boşluk bırakmamamın sebebi o. Çünkü gördüğünüz zaman şöyle fark edilebiliyor çünkü. Son iki bileğe doğru olan sırasında bir boşluk bırakmadım motiflerin ortasında. Şu ufak tefek detaylarla şekillendirebiliyorsunuz zaten. O zaman hadi başlayalım bakalım. Ben elimde olan ipleri kullanmak istedim. Birbirine yakın ipler tercih ettim tabii ki. Alize Cotton Gold Plus ve Nako Denim. Bunlar elimde vardı zaten. 3 tane yumak ve 2 tane yumak da bu şekilde elimde vardı. Bunları bu örgüde kullanmak istedim. %55 pamuk, %45 akrilik. Aynı şekilde %60 pamuk, %40 premium akrilik. Kalınlıkları da birbirine çok yakın. Elinizde hangi ip varsa onları kullanabilirsiniz. Kış için, soğuk aylar için örmek istiyorsanız gene bir araya getirdiğiniz iplerin de aynı dokuda, aynı yapıda olması gerekiyor. İsterseniz kış için, isterseniz bahar ve yaz ayları için de örebilirsiniz tabii ki. Ve 7 numara 4 milim tığ kullandım. Siz de kullandığınız ipe göre tığ kullanın. Eliniz çok sıkıysa daha geniş tığlar kullanın. Çok gevşekse de daha düşük numaralar, daha ince tığlar kullanabilirsiniz. Eliniz nasıl çıkartıyorsa. Yalnız şunu söyleyeyim. Üzerinde yazan tığ numarasından
daha yüksek tığ kullanıyorum. Bu mesela 3 milim diyor. Ben tabii ki 3 milimli öremem çünkü çok sıkı bir örgü olur. Ben gevşek, dokusu gevşek örgüler seviyorum. Özellikle giysilerde tabii ki. Ama başka bir şey örecek olursak ve sehpa örtüsü gibi masaya runner örmek için falan tabii ki sert dokulu örgüler yapmamız gerekiyor. Ama böyle üzerimize giyeceğimiz giysi kıyafetlerde mutlaka geniş tığlar kullanın. 3 milim yazıyor ama ben 4 milim kullanıyorum. Mutlaka geniş ve dökümlü olması gerekiyor örgülerin. Şimdi şöyle alalım ve burada 29 tane motif ördüm. Şimdi bir tanesini 30 tane olacak toplamda. Bir tanesini birlikte öreceğiz. Bu beden için. Bedeni birleştirdikten sonra kollar için de 9 artı 9 yani 18 tane daha motif öreceğim. Önce bedeni bir birleştirelim. Sonra kollara geçeriz. Sihirli halka yapıyoruz. Şöyle biraz ip bırakalım. Sıkıştıralım. Şimdi bu halkanın içine 16 tane sık iğne örüyoruz. Sıkmadan gevşek gevşek 16 tane sık iğne. Başladığımız ilk sık iğneye sırayı ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir kere doluyoruz. Bir tane ilmeği atlıyoruz. Diğerine. İkili trabzan. 3 zincir. Bir ilmek atlıyoruz. Diğerine. 3 zincir. Bir ilmek atlıyoruz. Diğerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha örüyoruz. Araya 3 zincir. Bir ilmek atlıyoruz. Diğerine 8 tane trabzan. Şimdi 3 zincir ve başladığımız şu 6 tane çektiğimiz zincirin 1, 2, üçüncüsüne sırayı bağladık. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz. Şu uzun trabzanları örmek için 3 kere doluyoruz tığın üzerine ve ipleri ikişer ikişer alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Buradaki çektiğimiz zincir uzunluğu ve ördüğümüz trabzan uzunluğu eşit olması gerekiyor. 3 kere doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi araya bir zincir, gene 3 kere doluyoruz. Yanındaki boşluğa gene 4 tane dörtlü trabzan örüyoruz. 3 kere dolayıp 4 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve 4.
Şöyle 2 grup trabzan örüyoruz. Bir boşluğa 4 tane, bir boşluğa 4 tane. Arada bir zincir var. Şimdi burada 7 tane zincir çekip gene 2 boşluğa gene 4'er tane dörtlü trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 kere doluyoruz. Aynen dörtlü trabzanlara devam ediyoruz. Araya bir zincir. Şimdi gene 7 tane zincir, gene 2 boşluğa 4'er tane trabzan örerek motifin sırasını tamamlıyoruz. 7 tane zincir çekip başta çektiğimiz zincirlerin sonuncusuna, yani ilk trabzan olarak kabul ediyoruz. Onun üzerine ilmek kaydırarak bağladık. Evet, motifi tamamladım. Ortadaki ipi içeride gizledim. Burada bir boşluk oluşuyor. Bu 1 santim kadar bir boşluk. İsterseniz motifin daha küçük olmasını isterseniz burayı iyice kapatırsınız bu boşluğu. Daha büyük motif isterseniz de bu şekilde biraz mesafe bırakırsınız. 1 santim kadar ben mesafe bıraktım. Biraz büyükçe bir motif olmasını istediğim için. Şimdi hem son sırayı öreceğiz yeşil renkle, hem birleştirme yapacağız ama bu değişik bir teknik. Ben bunu gene internette işte o videoda denk geldim ve kızdım kendime, çok ihmal etmişim bu tekniği göstermeyi, ama belki de o kadar çok video oldu ki birinde kullanmışımdır ya da ikisinde kullanmışımdır. Çok anımsayamadım. Kullandıysam da bu bir tekrarı olacak mecburen. Motifleri tek tek örüp zaten birleştirmeyi biliyorsunuz. Genelde öyle çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmak şöyle. Şuradan başlıyoruz. Yarım birleştiriyoruz. Sonra bir motif daha koyuyoruz yanına. Onu da gene şöyle yarım. Sonra tekrar bir motif daha. Yarım. Şöyle şu şekilde birleştiriyoruz. Kaç tane motif kullanacaksak o kadar birleştiriyoruz. Bunu yuvarlak da yapabiliriz. Yani mesela burada ben 8 tane motif kullanacağım. 8 tane motifi kullanıp tam bir yuvarlak yapabiliriz ya da düz bir şekilde birleştirebiliriz. Yine aynı teknikle. Bu bir aklınızda kalsın. İsterseniz bu teknikle örersiniz, birleştirirsiniz. İsterseniz alışagelmiş şekilde her motifi bitirdikten sonra diğerine, bitirdikten sonra diğerine de birleştirebilirsiniz. Yarım yarım birleştirip bütün motifleri sırayı bitirene kadar tekrar bu tarafa geçiyoruz. Burada da gene yarım yarım birleştiriyoruz. Bu şekilde çalışmak. İpi bir yerde takıyoruz. Sonra birleştirdikten sonra aynı yerde kesiyoruz ve sadece burada bir ip, şu şekilde bir ip kalıyor. Artık bir ip kalıyor. Diğer motiflerde hiç diğer ipten ip kalmıyor. Yani daha temiz bir çalışma oluyor. Tabii hangisi kolayınıza gelirse. Her iki şekilde de çalışabilirsiniz. Hatırlamadığım için daha önce çalışıp çalışmadığımı bu tekniği. O yüzden gene videoda gördüğüm gibi, o yabancı bir kanalda gördüğüm gibi bunu da aynı şekilde yapmak istedim. Belki beğenirsiniz, belki elinize daha kolay gelir bu teknikle çalışmak. Şimdi hemen yeşil iple başlayalım. Şöyle bir ilmek sıkılaştırıyoruz. Şu taraftaki 4 trabzanın hemen ilkine ipi takarak bağlayarak başlıyoruz.
ilmek kaydırarak bağladım. Şimdi 3 tane, biraz bol kaldı, sıkılaştıralım. 3 zincir çektim. İkili trabzanlarla çalışıyoruz. Dört trabzanın üzerine 4 tane trabzan ördük. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 7 zincir çektiğimiz boşluğun ortasından bir sık iğne. Şimdi yaprak çalışacağız. 1, 2, 3, 4 kere doluyoruz ve bir alttaki trabzanın üzerine batıyoruz. Şöyle. Bir, iki, üç, 4 kere çıkıp bekletiyoruz. Beşinciyi bekletiyoruz. Hepsini birden toplayacağız. 4 kere doluyoruz. Gene aynı yere. 1, 2, 2 ip alarak çıkıyoruz. 3, 4. Bunu da bekletiyoruz. Gene 4 kere doluyoruz. Üç tane oldu. Dördüncüyü örüyoruz. Şimdi önce 4 taneyi alıyoruz. Bir taneyi bırakıp ikinci de topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Burada tığ çıkartıyoruz ilmekten. Şuradaki zaten gözüküyor. İlmeklerin toplandığı ilmeğe şurada bakın. Şuradaki boşluktan giriyoruz. Tığ şöyle alttan alıyoruz. Zincirin altından. Elinizle de şöyle tutun ve ilmeği alın. Hiç elinizden bırakmıyoruz ve hemen buradaki yuvarlağın içine 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yuvarlağın içine 1, 2, 3, 4. Buraya batmıştık. Yine aynı yere batıyoruz ve bu 7 zincirlik olan boşluğa bir sık iğne. 3 zincirle boşluğa geldik. Bu kısmı ördük. Sonra bir sık iğne ile gene aynı boşluğa battık. 3 zincir çekmiştik ortaya gelirken. Gene 3 zincirle trabzanlara geçiyoruz. İpi arada bırakıyoruz, gizliyoruz. Burada bir zincir boşluk.
Gene devam ediyoruz. Buradaki çalışmayı şimdi burada yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir, boşluğa bir sık iğne. Şimdi gene şuradaki trabzanın üzerine yaprak çalışacağız buradaki gibi. 4 kere doluyoruz. 1, 2, 3, 4 bekletiyoruz. Dört tane trabzan çalışıyoruz. Şimdi şu üçünü alıyoruz. Son bir tane bırakıyoruz. Sonra onu da alıyoruz. İkincide. Üzerine 5 zincir tığ çıkarıyoruz. Şurada trabzanların toplandığı ilmeğe bir boşluk olarak gözüküyor zaten. Batıyoruz. Şöyle çektiğimiz zincirin altından geçiriyoruz ve diğer elimiz parmağımızla da zinciri tutuyoruz. İlmekten alıyoruz. Elimizde hiç bırakmadan yuvarlağa içine 4 tane sık iğne. 3 zincir. Gene aynı boşluğa 4 tane daha sık iğne. Aynı boşluğa batıyoruz. Gene köşeye bir sık iğne. Üç zincir çekerek köşeye geliyorduk. Tekrar 3 zincir çekerek trabzanlara geliyoruz. Dört tane ördük. Araya bir tane zincir. Diğer 4 tanenin de üzerine üç zincir, köşeye bir sık iğne. Yaprak çalışmasından sonra gene aynı köşeye bir sık iğne ile bitiriyoruz. Tam ortada kalması gerekiyor. Şu yaprağın boşluğun tam ortasında köşenin. Bir kere daha çalışalım. 1, 2, 3, 4 kere doladım. 1, 2, 3, 4 bekletiyorum.
2, 4, 5 tane. Şimdi dördünü bir alıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra diğerini. Beş zincir bırakıyorum ilmeği. Şuradaki boşluğa şöyle tutuyorum zinciri. İlmekten alıyorum. Hiç bırakmıyorum ve içine 4 tane sık iğne. 3 zincir aynı boşluğa şimdi bunu 3 kere göstermek istedim. İyice anlaşılabilmesi için. Ama normalde şurada bitiriyoruz örgüyü. Şuraya kadar söküyorum. Gene arada tekrar köşe çalışırız. Kolay bir örgü. Şimdi buradan başladım. Motifin yarısını ördüm. Şimdi diğer motifle birleştiriyoruz. Şöyle yan yana alıyoruz. Şu sırada birleşecek. Aradaki bir zincirlik mesafeyi örüyorum. Sonra gene şuradaki trabzanlara 4 tane trabzan örüyoruz. Şu sırada birleştireceğiz. O yüzden bakın şöyle döndürüyoruz. Burada şu aradaki 3 zincir olan yerde önce birleştiriyoruz. 3 zincir kadar bir mesafe örmemiz gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne, 2 tane oldu. Bir de zincir daha çekiyorum. 3. Dönüyorum. Ortaya bir sık iğne. Şimdi burada birleştirdik. Burada birleştireceğiz ve devam edeceğiz. Bir kere daha çalışalım şu yaprak deseni. 1, 2, 3, 4. 4 kere doluyoruz. Bir, 2, 3, 4. Bekletiyoruz. Dört tane oldu. Sonuncuyu almıyoruz. İkinci seferde sonuncuyu da alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Görülüyordur umarım. Hiç elimizle bırakmadan halkayı içine 4 tane sık iğne. 3 zincir aynı halkanın içine 4 tane daha sık iğne. Aynı boşluğa batıyoruz ve köşede bakın yaprağı sabitliyoruz.
sık iğne. Birleştirmeden yaptık tabii ki. Hemen söküyorum. Yaprağı ördükten sonra 5 zincir halkayı oluşturduk. 4 tane sık iğne ördük. Şimdi 3 tane zincir çekmemiz gerekiyordu. Bir zincir çekiyorum. Sonra köşeye şu 3 zincir olan boşluğa bir sık iğne, bir zincir daha buradaki gibi 3 zincirlik bir boşluk örüyoruz ve aynı halkanın içine diğer 4 sık iğneyi örüyoruz ve tamamlıyoruz. Gene aynı boşluktan köşeye bir sık iğne olarak sabitliyoruz. Gayet basit. Şimdi diğer motifi yanına koyacağız. Gene şu sıradan birleştireceğiz. Burayı 3 zincir, 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan, 3 zincirle köşeye gelene kadar örüyorum. Burada da tekrar bir köşe çalışması yapalım. 4 kere doluyoruz tığın üzerine. Alttaki trabzanın üzerine batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tabii bölünmeler oluyor arada. Neyse kalsın. 4 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzan. Dört tane oldu. Şimdi son bir taneyi bırakıyoruz. İkinci de onu da alıyoruz. 5 zincir ilmeği bırakıyoruz. Şurada trabzanların toplandığı şuradan tığı uzatıyoruz zincirin altından. Zinciri diğer parmağımızda tutuyoruz ve ilmeği alıyoruz. Hemen içine 4 tane sık iğne. Yine aynı boşluktan köşeye sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir, 4 trabzan, şimdi diğer motifi de ekleyelim. Bu şekilde eklemeniz gereken kadar motifi sırayla ekliyoruz. Gene bu sıraya şöyle alıyoruz. İkisi de motifin düz tarafı olacak. Arkası ters tarafı. İçi yani. Araya bir zincir örgümüzü örüyoruz. Ve bu taraftaki trabzanlara gene 4 tane ikili trabzan.
Şöyle 3 zincir çektiğimiz yere sonra da yaprağın üzerine ekliyoruz. 3 zincir kadar, gene burada da o kadar mesafe örmemiz gerekiyor. Önce bir zincir, sonra motifi alıyoruz. Boşluğun ortasından batıyoruz. 2, bir tane daha 3 ve tam ortaya bir sık iğne. Bayağı yaprak deseni çalıştık. Herhalde anlaşılmıştır. Gene arada eklerken gene çalışırız köşe yaprak desenini. Aynen devam ediyorum. Burada bir yaprak deseni. Üstündeki şuradaki halkaya 4 sık iğneden sonra ekliyoruz. Dönüyoruz. Aynen buralarda yaptığımız gibi. Buraya kadar örüyoruz. İstediğimiz kadar bu şekilde motifleri birbirine ekliyoruz. Ben 4 tane ekleyeceğim. Arkayı ve önü ayrı ayrı öreceğim çünkü. 4 tane ekleyip arkayı örüyoruz önce. 4 tane ekledikten sonra tekrardan döneceğiz. Şöyle buraları ekleyeceğiz. Bu örgüyü burada ipi keseceğiz. Yani şurada bağladığımız ipi bir tane daha ekliyoruz. 4 tane. Sonra dönüyoruz. Burada kesiyoruz. Yani bu iple örerken diğer motiflerde hiçbir artık ip kalmıyor. Daha temiz bir ekleme oluyor bu şekilde. Devam edelim. Şimdi son 4. motifi de çalışalım. Daha anlaşılır olsun. Şuradaki aradaki bir zinciri örüyoruz. Şu grup trabzanların üzerine 4 tane ikili trabzan. Şöyle bir zincir, köşeye bir köşe dediğim şu 3 zincir çektiğimiz boşluğa bir sık iğne, bir zincir daha, gene şurada 3 zincir mesafeyi burada da örüyoruz ve ortaya köşeye geliyoruz. Gene bir yaprak deseni çalışıyoruz. Dört kere doluyoruz tığın üzerine. 2 ip alarak her seferinde 1, 2, 3, 4 bekletiyoruz. 4 trabzandan sonra son ilmeği almıyoruz. Bir kere daha dolayıp ikinci seferde alıyoruz. 5 zincir, 4 sık iğne, 3 zincir çekip şurada boşluğu örüyorduk. Bir zincir çekiyoruz. Şuradaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir daha dönüyoruz. Diğer 4 sık iğneyi örüyoruz.
Gene aynı boşluğun içine ve arkadaki 7 zincir köşeye sık iğne ile sabitliyoruz. 4 tane motifi bu şekilde ekledik. Şimdi örerek devam edeceğiz. Şu sırayı öreceğiz. Dört motif birleştireceğiz dedim ama tabii ki 8 motif birleştireceğiz. Bunun 4 tanesi arka için, 4 tanesi ön parça için. Hırka olarak öreceğiz bunu. Yani önden açık olacağı için biz bunları şimdi birleştirdik. Sonra dönerek tekrar örmediğimiz kısımları örerek devam edeceğiz. Bunu bluz olarak örseydik bu uçtaki motifle diğer uçtaki motifi birleştirecektik. Şöyle yuvarlak olarak istediğimiz kadar motif sırası birleştirecektik. Ama hırka olduğu için düz örüyoruz. Yani gene aynı desenleri takip ederek, örerek şuraya kadar geldim. Zaten buradan başlıyorduk. Şuradan. Sonra örülmemiş tarafları da örerek tam karşısına, şu örülmeyen trabzanların tam karşısına geldik. Burada birleştirme yapıyoruz. 4 tane trabzanı ördükten sonra şuradaki araya hemen bir sık iğne ve diğer 4 tane trabzanı örüyoruz. Burada 3 zincir var. Şu köşeye gelene kadar. Oraya da gene bir zincir motifi alıyoruz. Boşluğa batıyoruz. Bir zincir dönüyoruz ve köşeye bir sık iğne. Gördüğünüz gibi gayet basit. Şuradan taktığımız ip, bakın burada ipi bağladık. Örerek devam ettik. Hiç kesmedik. Aynen devam ediyoruz eklemeye. Şimdi gene üst kısımları örerek başladığımız noktaya kadar geliyoruz. 8 tane motifin sadece bir tanesinde ek yeri oluyor. Yani şöyle bir artık ip oluyor. Diğer motiflerin hiçbirinde son sırayı örerken artık ip olmuyor. Bu işte temiz olması için güzel bir çalışma bence. Bir motifle bunu deneyebilirsiniz. Belki bu motifte aynen bu şekilde de deneyebilirsiniz. Ya da alışmış olduğumuz gibi tek tek örerek de birleştirerek devam edebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Bu böyle bir tekniğin olduğu da. Şimdi gene buraya yaprak deseni örüyoruz. Bir kere daha örelim. 4 kere doluyoruz. Şu alttaki trabzana bir, 2, 3, 4 bekletiyoruz. 4 kere doluyoruz tığın üstüne. Dördüncüyü de örelim. Şimdi son ilmeği bırakıyoruz. İkinci sefer ikisini alıyoruz. Beş zincir. Hiç bırakmıyoruz. Hemen içine 4 tane sık iğne
Bir zincir. Şimdi birleştiriyoruz. Bir sık iğne, bir zincir. Dönüyoruz. 4 tane sık iğne örerek halkayı tamamlıyoruz. Ve gene aynı noktaya batıp köşede sabitliyoruz. Artık bu yaprak deseni anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi gene diğer taraflarda olduğu gibi trabzan, zincir, trabzanlar köşeye kadar geliyorum. Gene yaprak deseni örüyorum. Şurada. Şuraya kadar geliyorum. Aynen burada olduğu gibi. Şimdi şuraya kadar gelip şu kısmı tekrar beraber döneriz diğer motife. Evet, birleştirme yerine kadar ördüm. Tekrar göstereyim. Çok basit bir şekilde oluyor zaten. Şurada 4 tane trabzanı örüyoruz. Sonrasında şuradaki boşluğun içine bir sık iğne ve 4 tane trabzan. Şimdi şuradaki 3 zincir çektiğimiz şuralara da birleştirme yapıyoruz. Bir zincir, motifi alıyoruz. Boşluğa bir sık iğne, diğer motife dönüyoruz ve köşeye sık iğne. Aynen devam ediyorum. Ve bütün bu 8 tane motifi birleştirene kadar başladığımız noktaya, şu ip bağladığımız noktaya kadar geliyoruz. Evet, 8 tane motifi birleştirdim. Şu başlangıç ipi örerek devam ettim ve burada tamamladım. Bu da bitiş ipi. Ve diğer motiflerde herhangi bir ip artığı kalmıyor. Bu daha temiz bir birleştirme oluyor nispeten. İsterseniz bu şekilde birleştirerek devam ederseniz, isterseniz de tek tek daha bilinen bir yöntemle birleştirebilirsiniz. Şöyle 2 tanesi ön parça bir tarafı, 2 tanesi ön parça diğer tarafı. Arkada 4 tane arka için motif var. Şimdi bu hırkanın alt kısmı. İlk motifler üzerine ekleyerek devam edeceğiz. İkinci sırayı öreceğiz şimdi. Ben şöyle motifi hazırladım. Gene ikinci dörtlü gruptan başlıyoruz. 4 trabzan ördüm. Yaprak deseni ördüm. Birleştirme yerindeyim şimdi. Şuradan başlayalım. Bir zincir, birleştiriyoruz. Bir sık iğne ve bir zincir dönüyoruz. Dört tane sık iğne. Gene aynı noktadan köşeye sabitliyoruz. Köşeden birleştirdik. Şimdi 3 zincirlik şuradaki boşluklara birleştireceğiz. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir. Trabzanlara geçiyoruz. Burada bir zincir boşluk vardı trabzanların arasında. Oraya da bir sık iğne. Tekrar motifimize dönüyoruz. Ve
Devam ediyoruz. Şimdi örgüyü de şöyle uzaktan görerek devam edelim. Buradaki yaprak desenlerini birleştirdik. 3 zincir mesela boşluktan birleştirdik. Ortadaki bir zincirlik boşluktan birleştirdik. Şimdi gene şuradaki 3 zincir boşluktan birleştiriyoruz. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, dönüyoruz. Tam köşenin ortasından birleştiriyoruz bir sık iğne ile. Şimdi yaprak deseni örüyorum. Sonrasında gene şuradan birleştireceğiz. Şimdi diğer köşeyi de birleştiriyoruz. 4 sık iğne ördüm. Bir zincir. Şuradaki birleşme noktası var. Hemen oradan batıyoruz. Bir sık iğne, bir zincir, diğer 4 sık iğneyi örüyoruz. Şimdi şurada aynen burada olduğu gibi 4 tane trabzanın üzerine 4 tane trabzan örerek burada bırakıyoruz ve diğer motifi ekleyerek aynen burada ördüğümüz gibi devam ediyoruz. Diğer motifi alıyoruz. Aradaki zincir, şu bir zincir çekmiştik. Buraya da bir zincir. Dört trabzan. Şimdi çeviriyoruz şu şekilde. Önce şuradaki 3 zincir boşluğa birleştiriyoruz. Bunları zaten görmüştük. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, dönüyoruz. Köşeye bir sık iğne. Şimdi yaprak deseni örerken buraya birleştiriyoruz. Sonra devam ediyoruz. Gene birleştirerek, gene en son köşede birleştirip şu 4 trabzandan sonra aynen burada olduğu gibi diğer motifi takıyoruz. 3 yaprağı birleştirmiştik. Şimdi şöyle ortadaki ilmekten dördüncü yaprağı da birleştiriyoruz. Bir zincir, diğer 4 sık iğneyi örüyoruz. Köşeye sabitliyoruz ve bir zincir, bir zincir, dönüyoruz trabzanların üzerine. Gene aynı şekilde köşeye birleştiriyoruz ve burada bitiriyoruz. Önce tabii ki trabzanların arasındaki bir zincirlik boşluğa da birleştiriyoruz ve devam ediyoruz.
Şimdi şuradaki 3 zincir boşluk var, oraya bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, köşeye bir sık iğne. Anlaşılmıştır herhalde. Şimdi yaprak deseni yaparken birleştiriyoruz. Burada tekrar söylüyorum. Burada tamamlıyoruz ve diğer motifi takıyoruz. Aynen bu şekilde örerek bu sırayı da tamamlıyoruz. Şimdi 3. sırayı ekliyorum. İpi şuradan bağladım. Aynen daha önce gördüğümüz gibi birleştirmeleri örerek, yani şu kısmı örerek devam ettim. Sonra normal aynı deseni örerek bu sefer bu tarafı örmeye devam ettim. 1, 2 motif ekledim. 3. motifi eklerken şurada birleştirip sırayı bağlayıp, daha doğrusu 4 trabzandan sonra eklememiz gereken şu üçlü zincir boşluklarını ve yaprak desenlerdeki bağlantıyı, eklemeyi yapmıyoruz. Şurası koltuk altı. Aynen örerek devam ediyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 tane ekliyoruz. Zaten bu 4 motiflik parça bizim arka kısmı hırkamızın. Şimdi ön parçanın diğer koltuk altını yapıyoruz. Gene devam ettim. Buraya bir sık iğne örüyoruz. Hiçbir ekleme yapmadan örerek devam ediyorum. Buradakine ekliyorum ve 3. sırayı bitiriyoruz. Üç sıra motifleri ekledim. Buralarda koltuk altı için şöyle açıklık bıraktık. Tabi isterseniz siz 3 sıra değil 4 sıra 5 sıra daha uzun yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta. Şimdi ön parça için şu yaka kısmına motif koymuyoruz. Sadece şöyle omuz kısmına denk gelen tarafa 2 tane motif takıyoruz şöyle. Ön kısım burada bitiyor. Şimdi birer tane omuz kısmına, ön taraf için, arka taraf için zaten 4 tane eklemeye devam ediyoruz. Aynen buralarda nasıl eklediysek gene motifin yarısından örüyoruz ve bir tane buraya, bir tane de buraya omuz kısmına motif ekliyoruz. Dediğim gibi şu boyun kısmı açıkta kalacak. Buralara yani bütün kenara bir lastik öreceğiz. Lastik örgüyle de tamamlayacağız hırkayı. Omuz kısmının bir tane motifini ekledim. Şimdi diğerini ekliyorum. Burası zaten yaka kısmı. Buraya kadar ördüm. Buradan itibaren yaprak desenine 3 zincirlik boşluğa, 1 zincirlik boşluğa, gene 3 zincirlik boşluğa ve yaprak desenine ekleyerek sonra devam ediyoruz ve başladığımız noktada bitiriyoruz. Sonrasında 4 tane motifimiz var. Şöyle. Bu 4 motifi arka kısmı ekleyerek örgünün kollar hariç beden kısmını bitiriyoruz. Sonrasında kolları takacağız. Şimdi hırkanın arka tarafını çevirdim. Burada 4 tane motif birleştireceğiz. Kol oyuntusuna başlamıştık zaten. Diğer motifi de devam ediyoruz.
bu tarafla hiç birleştirmeden kol oyuntusunu istediğim ölçü zaten 1,5 motif genişliği bana yetiyordu. Siz isterseniz daha geniş, tabii kullanacağınız ip ve tığ kalınlığına alakalı. Şimdi burada başladığım motifi ekleyerek devam edeceğim. Gene yarısına kadar diğerini. Yani 4 tane motifi aynen burada olduğu gibi birleştireceğiz. Şöyle alıyorum. Önce bir zincir çekelim. Sonra bir sık iğne. Sonra bir zincir. Sabitledik. Şimdi aynen bütün örgüde ördüğümüz gibi ekleyerek buraya kadar geliyorum. Az önce söylediğim gibi. Diğer motifleri de ekliyorum. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, arka kısmın son 4 motifini bu şekilde ekledikten sonra ön parçanın, yani ön tarafın şuraya en son eklediğimiz tek bir motife, yani tam omuz kısmına gene ekleyerek devam ediyoruz. Şuradan ipi taktım, bakın, ekleyerek bu kenara kadar geldim. Sonrasında gene tabii ki bu taraf kol evi olduğu için, kol oyuntusu olduğu için buraya ekleme yapmıyoruz. Düz örüyoruz. Şimdi burada omuz kısmına ekleme yapıyoruz ve tekrar diğer motife ekleyerek devam ediyoruz. Aynen bu tarafa gelince gene üst kısımdan ekleme yapıp omuz kısmına beden kısmını tamamlıyoruz. Bir zincir, bir zincir ve devam ediyoruz. 4 sık iğne. Köşeye sabitliyoruz. Bir zincir, tekrar ekleyerek devam ediyoruz. Burada bir zincirlik boşluğa gene bir sık iğne ve devam ediyoruz. Bu noktadan ve bu noktadan da birleştirdikten sonra buraya kadar örüyoruz. Hemen diğer motifi takıp gene ekleyerek aynen burada ördüğümüz gibi diğer tarafa kadar gidiyoruz. Evet, son motifi de ekleyip tamamlıyoruz. Şöyle geldik. Buradan tekrar bu motife geçip köşeye geldik. Şimdi hem buraya hem buraya ekliyoruz. Aynen bakın, buradan devam ederken de bu motifi ve de bu motifin köşelerini birleştirmiştik. Aynen buraya da yapıyoruz. Sonra diğerini alıyoruz. Şöyle bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir zincir dönüyoruz. Motifin diğer 4 sık iğnesini örüyoruz. Ekleyerek burada tamamlıyoruz.
Bir zincir, tekrar motife dönüp devam ediyoruz. Evet, bütün motifleri ekledim. Şimdi kollara geçip tamamlayalım. Sonrasında dediğim gibi kenar lastik örgüsü yaparak bitireceğiz. Daha uzun olmasını isterseniz kenar lastik örgüsüne geçmeden daha motif ekleyebilirsiniz istediğiniz uzunluğa gelene kadar. Bir tane kolu tamamladım ve bedene ekledim. 3 motif, üzerine 3 motif, üzerine 3 motif olarak ekledim. Daha önce de bahsetmiştim. Bunu hırka değil de, yani önden açık değil de bluz olarak örseydik, burada şuradan örerek geri dönüyorduk. Tekrar bir üst kısmı örmeye. Böyle dönerken mutlaka şu iki kenarı da birbirine ekleyerek dönecektik ve bütün motifler birbirine ekli olacaktı. Yuvarlak bir şekilde gene bir üst sıra aynı devam edecekti. Tabii önden açık bir hırka olduğu için bu şekilde çalıştım. Fakat bluz yapacak olanlar için buradaki çalışmayı da göstereyim. Yani iki ucu nasıl birleştirdim. Bluz örecek olanlar da aynen bu şekilde devam edebilirler. Şöyle 3 tane motifi birleştirdim. Gene ipi buradan bağladım. Ekleye ekleye devam ettim. Şimdi yaprak desenindeyim. Buradaki ucu önce yaprak deseniyle birbirine ekliyoruz. Bir zincir, sık iğne, bir zincir, motife dönüyoruz ve 4 sık iğneyi tamamlıyoruz. Sabitledik. Şimdi şuradaki boşlukları ekleyeceğiz. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir. Trabzanlara geldik. Devam ediyorum. Evet, 4 trabzandan sonra buraya herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Devam ediyoruz. Burada yaprak deseninden ekledik. 3 zincirlik boşluktan ekledik ve düz devam edeceğim. Tekrar sıranın bitiminde buradan ekleyip tamamlayacağız. İpi buradan bağlamıştık. Tekrar başladığımız noktaya ekleyerek geldik. Şurada yaprak deseni, buradaki boşluk ve 4 trabzan ördüm. Şimdi ortadaki bir zincir boşluğa bir sık iğne ve buradaki 3 zincirin üçüncüsüne tamamlıyoruz. Şimdi gene ikinci sırayla devam ediyoruz. İkinci sırayı da ördüm. Aynen başlangıçta ördüğümüz gibi ilk ördüğümüz motifle son ördüğümüz motifi birleştiriyoruz ve yuvarlak bir form alıyor. Önden açık olmayan bluz örerseniz bu şekilde örerek devam edebilirsiniz. Gayet kolay oluyor. Fakat üçüncü sırayı, yani diğer 3 motifi birleştirirken tek tek çalışacağım. Çünkü burada ben çalışırken şurayı hem son motifleri birbirine ekliyoruz hem
kol evine yani bedene ekliyoruz. Bu renklerinden ötürü hem iki renk olduğundan, yeşilin biraz koyu olmasından biraz kafa karıştırıcı olacaktı. O yüzden tek tek motifleri çalışmak daha anlaşılır olacak. Özellikle yeni başlayanlar için bayağı zorlardı bu iki çalışmayı birden. Hem kendi içinde birleştiriyorsun hem bedene birleştiriyorsun. Biraz kafayı karıştırabilirdi. O yüzden hem tek tek nasıl birleşiyor onu da görelim. Hem de bu şekilde çalışmak daha kolay. Daha anlaşılır en azından. Yeni başlayanlar var çünkü izleyenlerin arasında da. Onlara da kolaylık göstermek gerekiyor. Şimdi burada 1, 2, bir de şu arada yarım ördüğümüz, yarım eklediğimiz motif var. Şurası. Buraya, buraya ve buraya 3 tane motifi ekleyeceğiz. Önce bir tane motifi önce bedene ekleyeyim. Sonra kola ekleyeyim ve tek tek devam edelim. Herhangi bir şu iki motiften herhangi birine burayı sonraya bırakırsak daha anlaşılır olacak çünkü. Hemen tam omuz noktasındaki yaprakların arasına bir sık iğne, önce bir zincir çektik tabii ki. Sonra bir zincir daha. Motife dönüyoruz. Diğer 4 sık iğneyi örüyoruz. Sabitledik. Bir zincir eklemeye devam ediyoruz. Yaprağı ekledik. Şimdi şu 3 zincir çektiğimiz boşluğu ekliyoruz. Bir zincir, motife dönüyoruz. Bu şekliyle bile biraz karışık oluyor. Evet. Şimdi boşluğu da ördüğümüze göre trabzanlara geçiyoruz. Dört trabzan karşılığında bir sık iğne, tekrar motife dönüyoruz. 4 trabzan. Bir zincir, devam ediyoruz eklemeye. Bir zincir, köşeye bir sık iğne. Şimdi buraya da bir yaprak deseni örüp hemen eklemesini yapalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 noktadan birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra devam ettim. Şimdi bir yaprak deseni ördüm. Burada gene aynı şekilde burada olduğu gibi diğer yaprak desenine kadar, yani bir yaprak deseni daha örüp birleştirip başladığım noktada bakın burada bitiriyorum. Bir zincir, herhangi bir motiften bir sık iğne, bir zincir. Aynen az önce yaptığım gibi devam ediyorum. İpi taktığımız noktada birleştirmeyi tamamlıyoruz. Bir zincir boşluk için 3 zincirin üçüncüsüne, tepesine ipi bağlıyoruz. Şurası kol oyuntusu ve bir tane motifi ekledik. Şimdi
bu açıdan göstermek biraz zor oluyor gerçekten. Şimdi bir motifi tamamladık. Sonra buraya bir motif daha takacağım. Şöyle. Sonrasında burada üçüncü motifi de yarım yarım, yani şu yarıya kadar geldiğimiz iki motifi eklediğimiz iki motifi şuraya bir motif takacağız. Üçüncü motifi. Şimdi diğer ikinciyi de takalım. Sonra arada kalan mesafeyi zaten çok net bir şekilde görüp üçüncüyü de ekleyeceğiz. Şimdi burası omuz kısmı. Şurası koltuk altı. İlk motifimizi buraya ekledik. Şimdi ikinci motifi de aynen bakın şöyle 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 bu şekilde gene aynı noktalardan ekleyerek birleştireceğiz. En son şu kısımlara da bir motif ekleyeceğiz. Önce ikinci motifi de ekleyelim. Evet, ikinci motifi de zaten buradan başlamıştık. Hemen ilk yaprak deseninden itibaren ekleyerek üç kenarı tamamladık. Sonra başladığım noktada bitirdim. Burada bir motiflik bir boşluğumuz kaldı. Şöyle görelim. Şurası koltuk altı. Yarım eklemiştik. Motifin iki motifin de yarım yarım kenarları var burada. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 kenar. Yani motifin bütün kenarlarını, bütün yaprak desenlerine ekleyerek tamamlayacağız. Gene aynen yarısından başlayarak ilk yaprak desenini yaptım. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şöyle şuradan başlayalım. Aynen ekliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız gibi. Ortasından alıyoruz bir sık iğne, bir zincir, sonra motife dönüyoruz. 4 sık iğne, sabitliyoruz ve bir zincir. Hemen boşluklardan da ekliyoruz. Bir zincir, dönüyoruz. Trabzanlar. Şimdiye kadar bütün motifleri nasıl eklediysek aynen ekleyerek devam edeceğiz. Şurada gene bir gösteririm. Şurayı bir tamamlayayım. Burada tekrar göstereyim. Şimdi koltuk altı kısmına geldik. Aynen burada da 4 trabzan, 4 trabzan, aynı şekilde 4 trabzan ve aradaki bir zincirlik boşluk. Değişen bir şey yok. Aynı buradaki kenar gibi zaten. 4 trabzan, buradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne ve dönüyoruz gene 4 trabzan, bir zincir, bir zincir ve köşeye geliyoruz. Gene yaprak deseni örüp şurada 3 zincirlik boşluğa, yaprak desenine gene 3 zincirlik boşluğa, trabzanlar, aradaki boşluk, aynı şekilde örerek şurada başladığımız noktada bitiriyoruz. Motifleri birleştirdikten sonra kol ağzına şöyle bir lastik çalışması yaptım. Başlarken ve diğer sırada eksilttim. Hatta lastik sırasında da eksilttim. Biraz daralttım. Siz isterseniz gene motiflerin olan genişliği kadar dümdüz örebilirsiniz. İsterseniz eksilterek böyle daraltabilirsiniz. Hangi görüntüyü, hangi görünüşü istiyorsanız o şekilde örün. Şimdi diğer kolda aynı örgüyü yapalım. Şöyle bir ilmek sıkılaştıralım. Herhangi bir yaprak deseninden başlayalım. Bu yaprak desenin tam ortası, yani eklediğimiz yer. Oraya bir sık iğne. Bu sıra tamamen sık iğnelerden oluşuyor. Şimdi 3 zincir çektiğimiz şurada bir boşluk var. Oraya bir tane.
Burada 4 tane sık iğne var. Bunun ilkine değil ikincisine batıyorum. İlkine de olur, fark etmez. Şimdi bunlar hepsi aynı seviyede değil. Şurası yüksek, burası yüksek ama şurası düşük, alçak seviyede. Bu seviyeyi aynı hizaya getirebilmek için, aynı seviyeye getirebilmek için şurayı yükseltmemiz gerekiyor, taşımamız gerekiyor. Bir zincir, bir kere doluyorum. Son ilmeğin içine bir trabzan, ikili trabzan örüyoruz. Sonra bir zincir daha ve 3 zincir çektiğimiz boşluğa şöyle trabzanlara yakın bir sık iğne. Burada eksiltme yapacağız şimdi. 4 trabzan vardı. İlkinde 2 tane trabzanı 1'e düşüreceğiz. Burada bir tane eksilteceğiz. Bir tane de burada eksilteceğiz. İlkini eksiltelim hemen. Bekletiyorum. İkinciye batıyorum. Bekletiyorum ve topluyorum. Devam ediyorum. Arada bir zincirlik olan boşluğa hiç batmıyoruz. Diğer trabzanlara geçiyorum. Ve şimdi burada eksiltiyorum. Bir kere daha ve topluyorum. Evet, eksilttik. Buraya da batmadık. Şurada bir toparlanma, bir eksilme oldu. Bundan sonra trabzan öreceğiz. Trabzan örerken de gene şurada eksiltmediğimiz yerlerde eksiltme yaparak gene biraz daralma yapacağız. Aynen burada olduğu gibi devam ediyoruz. Yine boşluğa bir sık iğne, bir zincir doluyoruz. Yaprak deseninin hemen dibindeki ilmeğe ikili trabzan, bir zincir ve 4 sık iğnenin sonuncusuna ya da ikincisine, ikisi de olur, fark etmez, hangisi kolayınıza gelirse. Aynen buradaki gibi devam ediyoruz. İkili trabzan, yanında bir zincir aralık var. Sonra şurada 3 zincir çektiğimiz boşluğa, sonra ek yerine, sonra gene 3 zincirlik boşluğa, sonra ikinci ya da birinci sık iğne. Burada zincirden sonra, şu boşluktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Aynen böyle bu şekilde devam edeceğiz. Bir zincir doluyorum. Son ilmeğe ikili trabzan, bir zincir, gene boşluğa, trabzanlara yakın bir sık iğne. Düz oldu gördüğünüz gibi, düzleştirdik. Şimdi eksiltme yapıyorum gene. 1, 2 ve topluyorum. Şimdi gene eksiltiyorum. Bir sık iğne boşluğa, bir zincir doluyorum. Yaprağın hemen dibindeki ilmekten, pardon, biraz daha şöyle sıkı alalım. Evet, ikili trabzan, bir zincir ve sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Gene boşluğa, ortaya ve gene boşluğa ve sık iğnenin üzerine. Şuradaki boşluktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Bir zincir doluyorum. Son ilmeğin içine bir trabzan, ikili trabzan, bir zincir ve
trabzanlara yakın boşlukta bir sık iğne. Ben devam ediyorum. Tekrar eksilteceğim. Burada eksilteceğim ve başladığım noktaya kadar aynen geliyorum. Boşluğa bir sık iğne ve ortadan başlamıştık ve onun üzerindeki sık iğnenin üzerine ilmek kaydırarak sırayı bağladık. Şimdi sık iğneyi örerken burada bayağı bir eksilttik. Buradaki lastik 38 ilmek üzerinden ördüm. Burada 38 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Sık iğneden sonra şimdi trabzan sırası örüyoruz. 3 zincir, bu bir trabzan. Hemen yanındakine batıyorum. Üç tane trabzan ördükten sonra burada 2 tane bir zincirlik boşluk var. Birine batıyorum. Ortadaki trabzana batmıyorum. Boşluğa batıyorum. Ve topluyorum. Burada hem bu şekilde bir ilmek eksiltiyoruz hem de trabzana da batmadığımız için 3 ilmek birden eksiltmiş olduk. Devam ediyorum. Şurada yaptığımız eksiltmeyi şimdi burada da yapıyoruz. Burada bir zincir boşluğumuz var. Boşluğa batıyorum, bekletiyorum. Trabzana atlıyorum, diğer boşluğa ve ikisini birden topluyorum. Şimdi iki yaprak arasında da eksiltme yapacağız. Gene burada olduğu gibi 2 tane birden eksilteceğiz. Yani şu ek yerindeki boşluğa batmadan sadece şu 3 zincir çektiğimiz boşlukların üzerindeki sık iğnelere batıyoruz. Şimdi burada bakın şurada 3 zincir boşluk var. Üzerindeki sık iğneye bekletiyorum. Ortadaki şu ek yerindeki sık iğneye batmıyorum, diğerine. Ve topluyorum. Şimdi boşluklara geldik. Şu bir zincir boşluklara. Gene bekletiyorum. Trabzana atlıyorum. Boşluğa batıyorum ve topluyorum. Şimdi gene şuradaki boşluklara batıyoruz. Şuradaki ve ortadaki gene sık iğneyi atlıyoruz. Yanlardakine batıyoruz. Eksiltmeleri bu şekilde yaptım. Boşluğa bekletiyorum. Ortadaki trabzana batmadan diğer boşluğa topluyorum. Şimdi şu ek yerindeki sık iğneyi de atlıyoruz. Bekletiyorum. Ortadakini atlıyorum. 3 zincirlik boşluktaki sık iğneyi alıyorum ve eksiltiyorum. Gene boşluklara ve aynen devam ediyorum. Sıra sonunda 3. zincire sırayı bağlıyoruz. Burada şimdi 40 tane ilmek oldu. Yani 2 tane daha eksiltmemiz gerekiyor. Lastik örmeye başlıyoruz. Bu sırada 2 tane daha eksilteceğim. Siz de isterseniz daha fazla eksiltmeye devam edebilirsiniz lastik sırasında. Ama bu bence yeterli. 38 ilmek üzerinden devam edeceğim ama önce 2 tane eksiltmem lazım. Şimdi lastik görünüm başlıyor bu sıradan sonra. 2 zincir çekiyorum ama bu bir trabzan değil. Doluyorum. Aynı bakın zincir çekmiştim. Onun üzerine şöyle ön ortasından alıyorum. İkili trabzan. Sonra
Tığı arka ortasından alıyorum. Mozaik örgü yapıyoruz şimdi. Yani lastik örgüsü. Doluyorum. Gene şöyle boşluklara batıyoruz. Ortadan alıyoruz trabzanı. Sonra burada eksiltme yapmıştım. Tabii ki onu ikisini, yani 2 tane yok aslında burada. Eksilttiğimiz için böyle duruyor. Onu tabii ki bu şekilde alıyoruz. Şöyle tığ arka boşluğundan diğer boşluğa ortasından ikili trabzan ve şimdi bir boşluktan girip diğer boşluktan çıkıyoruz ve ikili trabzan. Şimdi lastik örerken eksiltmem gereken 2 ilmek var. Onu da yapalım. Hem lastik örerken eksiltme de nasıl yapılır görelim. Çünkü belki biraz fazla galiba ilmek bıraktım. Biraz daha eksilteyim derseniz şimdi bu şekilde yapacaksınız. Ön taraftan ördük. Şimdi şuradan örüyoruz. Ve 2 tane birden alıyorum. Bakın bir tanesine değil, ikisine birden batıyorum. Şuradan şöyle ikisini şu şekilde alıyorum ve eksiltmiş oldum. Aynı şekilde bir tane daha eksilteceğim. Bakın burada bir alt sırada eksilttim. O eksiltmeleri hiç göz ardı etmeyin. Zaten gösteriyor kendini. Eksiltmeleri de aynen bu şekilde alıyoruz ve devam ediyoruz. Bakın burada da eksilttim. Yani bir alt sıradaki eksiltmeyi görüyoruz. Şimdi diğer ikinci eksiltmeyi de yapalım. Şöyle batıyoruz. 2 tane trabzanın ortasından ilmeği alıyoruz ve trabzan. Sıra sonunda son trabzanı örüyoruz ve ilk ördüğümüz trabzanın üzerinden sırayı bağlıyoruz. 2 zincir, bu gene söylüyorum trabzan değil. Hemen altındaki, yani aynı ilmeğe ait olan trabzanı nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Arka ortasından alınan trabzanı gene aynı şekilde, ön ortasından alınan trabzanı gene aynı şekilde, artık eksiltme, arttırma hiçbir şey yok. Nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Bu şekilde bir sıra daha örüyorum ve tamamlıyorum. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, 3 sıra lastik örgüyle tamamladık. Şimdi önce hırkanın alt kısmına, yani etek kısmına şöyle şuradan başlayarak lastik örüyoruz. Önce sık iğneler. Sonra yaka ve ön parçaları öreceğiz ama önce alt kısmı bitirelim. Evet, şimdi
lastiğe geçiyoruz ama şunu söyleyeyim, kullanacağımız ilmek sayısı çok önemli. Şuralardan şimdi sık iğne örerken ilmek sayısı önemli. Ne çok fazla ilmek ne de az ilmek kullanmamız gerekiyor. Her ikisi de kötü durur. Az kullanırsak örgü toplar, çok kullanırsak da açılır. O yüzden güzel bir gerginlikte olması gerekiyor kullanacağımız ilmek sayıları. Şimdi şurada yaprak deseniyle başlıyoruz. Burada tek kalan yaprak desenleri var. Diğerleri çünkü hep birbiriyle birleşmişti. Aynı şekilde örüyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Gene aynı şekilde örüyoruz. Bir ilmeği sıkılaştırıp hemen şuradaki boşluktan önce bir sık iğne. Sonra yanındaki ya da onun yanındaki ikinciye fark etmez bir sık iğne. Kolda ördüğümüz gibi gene bir zincir ve son ilmeğin içine de trabzan. Bir zincir, boşluğa şu trabzanlara yakın bir sık iğne. Şimdi bu aradaki bir zincirlik boşluğa batmıyoruz. Oraya geçiyoruz. Trabzana. Burayı atlayarak da zaten ufak bir daralma yapıyoruz. Boşluğa yine bir sık iğne, bir zincir, yaprağın altındaki sık iğneye bir trabzan, bir zincir ve yaprağa da bir sık iğne. Sonra şuradaki boşluğa geçiyoruz. Orta yani iki yaprağın birleştiği yere ek yerine bir tane. Sonra gene boşluğa bir zincir, son ilmeğe bir trabzan, bir zincir, bir sık iğne ve devam ediyoruz. Gayet kolay. Aynen devam ediyoruz. Burada boşluğa batmıyoruz. Bu trabzandan buraya atlıyoruz. Bir zincir, sık iğne, boşluğa bir sık iğne, sırayı tamamladık. Şimdi trabzan öreceğiz bu sırayı. Sadece trabzan. Gene eksiltme yok tabii ki. Kolu döne döne örmüştük. Bunu çevirerek öreceğiz şimdi. Şöyle alıyoruz. 3 zincir. Her sık iğnenin üzerine bir trabzan. Burada boşluklar var. Bir zincir çektiğimiz o boşluklara da bir trabzan, ortadaki trabzana ve diğer boşluğa sadece trabzanlarla devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Son ilmeğe de bir trabzan ve sırayı tamamladık. Şimdi çeviriyoruz. İki zincir. Bu trabzan olmuyor. Hemen ilk trabzana ortadan batıyoruz. Şimdi arka ortadan boşluktan batıyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, ön parçanın da lastiklerini ördüm. Sadece yaka kaldı. Gördüğünüz gibi geniş bir yaka. Bunu
toparlayacağız. Şimdi ilk sıra sık iğne sırasında toparlayarak, eksilterek kolda olduğu gibi bir sık iğne sırası yapacağız. Sonra gene trabzan, sonra 3 sırada aynen lastik örgüyü örerek tamamlayacağız. Siz isterseniz, bu kadar geniş olmasını istemiyorsanız 2 motif daha ekleyeceksiniz. Aynı arka gibi. Eşit motif sayısında 2 parça yapıp bu şekilde de ekleyebilirsiniz. O zaman sadece şurada bir yaka olur. Daha kapalı bir yaka olur. Ama ben bu şekilde çalışmak istedim. İsterseniz dediğim gibi 2 motif daha ekleyip boğaza kadar kapalı bir yaka yapabilirsiniz. Şimdi burayı örerken son sırasında hemen kaldığım yerden yukarı doğru döndüm. Lastik yapmak için. Burada her sıraya 2 tane sık iğne ördüm. 2, 4, 6, 8. Bir de sık iğne sıramız vardı, 9. 9 sık iğneden sonra bildiğimiz gibi örerek ilerledim. Koldaki gibi tamamladım. Hiçbir eksiltme yapmadım. Aynı şekilde buraya da ipi taktım. Gene 2, 4, 6, 8 ve sık iğneye de 9 sık iğne ördüm. Aynı şekilde örerek devam ettim. Burayı da tamamladım. Şimdi burada gene aynen burada dönerkenki gibi hemen yaka örmeye başlıyoruz. Şöyle çevireyim. İlk sıra sık iğne sırası. Burada bakın sıraları zaten görüyoruz, açıklıkları. Her sıraya sık iğne öreceğiz, 2'şer tane. Önce bir zincir. İlk boşluğa 1, 2. Sonra diğer boşluğa geçiyoruz. 2. Diğer boşluğa 2. Zaten gözüküyor nereye batacağımız. 2. Bir de sık iğne sıramız var. Oraya da 1. Bu şekilde. Şimdi örgü bildiğimiz şekliyle devam ediyor. Hemen köşeye bir tane, sık iğnelere bir tane, bir zincir ve son ilmeğe trabzan, bir zincir ve boşluğa bir sık iğne. Buraları biliyoruz zaten. Şimdi burada eksiltme yapacağız. Tabii farklılık artık burada başlıyor. Çünkü eksilterek gitmemiz gerekiyor ki yakayı toparlayabilmemiz için. Şimdi trabzanların bu başında bir de bu başında eksiltme yapalım. Bir, yanındaki ilmeğe 2 ve topluyoruz. Yine boşluğa batmadan trabzana geçiyoruz. Burada da bir eksiltme yapıyoruz. 1, 2 topluyoruz. Şimdi burada da eksiltme yapacağız. Şu yaprak uç, bu 3 zincirlik çektiğimiz boşluk. Ek yeri ve burası da gene 3 zincir çektiğimiz boşluk. Burayı eksiltelim. Doluyorum. Pardon. Sık iğne örüyoruz. Şuradaki boşluğa bir tane. Karşıdaki yaprağın boşluğuna bir tane. Buraya hiç batmadan topluyoruz. Yani burada eksiltirken buraya batmadığımız için 2 tane eksiltmiş oluyoruz. Aynen devam ediyoruz. Gene burada bir eksiltme, burada bir eksiltme. Burada buraya batıyoruz, buraya batıyoruz. Ortaya hiç batmadan topluyoruz. Bu kadar. Bu eksiltmelerle yakayı tamamen sık iğnelerle örüyoruz. Şimdi sıranın sonunda ördüğümüz lastik örgüye geldik. Burada bir sıra sık iğne vardı. Hemen onun boşluğuna batıyoruz. Sonra trabzan boşluklarına 2'şer tane.
Evet. Sık iğne sırasını tamamladık. Şimdi trabzan sırasına başlıyoruz. Önce yakaya bakalım. Yaka kısmı bayağı toparlandı. Bu kadar yeterli olursa bu kadar eksiltmeyle bırakabilirsiniz. Ama ben şöyle 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kadar daha eksiltmek istiyorum. Eğer fazla gelirse sökerim. Tekrar daha az eksiltirim ama sanki 10 ilmek daha eksiltirsem tam denk gelecek gibi geliyor. Şimdi hemen trabzan sırasına başlıyoruz. 3 zincir ve trabzanlarla devam ediyoruz. Şimdi eksiltme yerine geliyoruz ama ben eksiltmeleri önce burada yapmayı düşündüm. Şu boşluklarda vazgeçtim. Sadece şuralarda eksilteceğim. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 motif üzerinde birer kere eksilteceğim. 6 ilmek yeterli oluyor. Fazla boğmayalım çünkü üzerine daha lastik öreceğiz. Evet, boşluğa geldik. Trabzana, boşluğa. Şimdi burada trabzanları örerken şuradaki boşluğun üzerindeki ilmekte bir eksiltme yapalım. Geçtik. Şurada yapalım. Tam şuraya üste denk gelen yere bir kere batıyorum, bekletiyorum. Bir kere daha ve topluyorum. Bir tane eksilttik. Tam şuraya denk gelen ilmeğin üzerine ve her motifte bunu yaparak devam ediyoruz. Evet, bayağı toparladık yakayı. Şimdi 3 sıra lastik örgü örerek devam edeceğiz. Çeviriyoruz. 2 zincir. Bu trabzan değil, biliyoruz. Doluyorum ve aynı trabzana ön boşluktan alıyorum. Şimdi arka boşluğundan, ortasından evet, bir örgünün daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir hırka oldu. Umarım benim kadar beğenmişsinizdir. İlik niye açmadın diye sorarsanız ben düğme yerine şöyle karşılıklı deri biritler satılır, ilikler satılır. Onlardan kullanmak istiyorum. Buradaki dükkanlarda maalesef istediğim gibi bulamadım. Ya Eminönü'nden ya da internetten bakacağım. Tabii videonun bitişine yetişmeyecekti bu. O yüzden bu haliyle paylaşıyorum. Zaten alacağınız o deri iliklerde düğmeler karşılıklı dikilerek güzel bir görüntü sağlıyor. Ben o şekilde değerlendirmek istedim. Bu haliyle zaten kendiniz isterseniz ilik açabilirsiniz örerken ya da dediğim gibi karşılıklı düğmelerden de kullanabilirsiniz. Evet, umarım gene emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.